Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere özet tablo ile kullanılan ve özet tabloyu gruplamaya veya filtrelemeye yarayan dilimleyicileri nasıl kendi isteğinize göre özelleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu sayede hazırlayacağınız sunum veya gösterge tablolarını daha görsel hale getirebileceksiniz. Şimdi ben örnek olarak yaptığım bazı dilimleyicilerin nasıl çalıştığını göstereyim. Önce şundan başlayayım. Gördüğünüz gibi bunlar her bir sekmeye tıkladığımda renkleri ve yazılı karakterleri değişiyor. Bazıları hiç değişmiyor. Onları da göstereceğim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şu alanı alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle şuradan ekleye geliyorum. Pivot table diyorum. Var olan çalışma sayfası ve şuraya özet tablomuzu getiriyorum. Hattı seçiyorum. Üretim değerlerini de şuraya atıyorum. Şimdi ilk dilimleyicimizi yapalım. Bunun için zaten çözümledeyiz. Dilimleyici ekle diyorum. Ve buradan sadece hattı seçip tamam diyorum. Varsayılan formatta bu şekilde geliyor. Buradan dilimleyici stillerine geliyorum ve şuradan yeni dilimleyici stilini seçiyorum. Burada dilimleyici stillerini öğelerine göre özelleştirebileceğimiz sekmeler bulunuyor. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Dilimleyicinin tamamından başlayalım. Burada bu seçiliyken biçime geliyorum ve anlaşılması için dolguya gelip direkt turuncu olarak renk veriyorum ki burada görebilelim. Tamam diyorum. Şuradan da seçimini yapıyorum. Yani tamamını seçtiğimizde bu şekilde görünüyor. Tekrar buraya geliyorum. Şimdi yaptığımız dilimleyici stilinin üzerinde sağ klik değiştir diyorum. Ve buradan bunu kaldırıyorum, temizle diyorum. Üst bilgi alanına geliyorum. Biçime geliyorum. Buradan yazı tipini kalın yapalım. Hatta biraz büyütelim ki farkı görelim. Tamam diyelim. Bu şekilde. Tekrar değiştir diyorum. Bu sefer bunu kaldırıyorum. Yani dilimleyicinin tamamı hiçbir ayrım yapılmaksızın veya hiçbir özellik eklenmeksizin tümünün aynı formata uygulanması. Üst bilgi ise sadece başlık alanına format uygulamak oluyor. Şimdi gelelim veri içeren seçilmiş öğeye. Bunun anlamı bir veriyi seçtikten sonra oluşan format. Şimdi buradan biçime geliyorum. Dolgudan bunun en net bir şekilde anlayacağız. Koyu yeşil yapalım. Tamam diyelim. Uygulayalım. Dikkat etseniz tümünü uyguladı. Üstüne gelince değişiyor. Şöyle yapalım. Buradan sadece boyamayı seçelim. Bakalım ne olacak. Bakın görüyor musunuz? Burada özet tabloda görünmeyenler beyaz olarak görünüyor. Tamamını seçelim. Tekrar sağ klik değiştir diyorum. Şunu temizliyorum. Ve veri içermeyen seçilmiş öğeyi seçiyorum. Bu da seçtiğimiz verinin boş olması. Yani data tablosunda seçtiğimiz bu verinin karşılığında hiçbir değerin olmaması anlamına geliyor. Yapalım. Biçim diyelim. Tekrar bu sefer mavi diyelim. Şuradaki renk değişimini görelim. Tamam diyelim. Şimdi şuraya geliyorum. Montajı ben boş geçiyorum. Siliyorum yani. Şunu refresh yapıyorum. Bakın. Montajda artık hiçbir değer yok ve montaj gördüğünüz gibi maviye döndü. Diğerlerinde veri olduğu için herhangi bir işlem yapmadı. Tekrar bunu seçiyorum. Seçeneklerden sağ klik değiştir diyorum. Şimdi bunu temizleyelim. Şuraya gelelim. Veri içeren seçilmemiş öğe. Bu da seçtiğimiz verinin dışında kalan verilerin belirginleştiği format türü. Biçime gelelim. Bu sefer yine koyu yeşil olsun. Tamam diyelim. Tamam. Şurayı tekrar seçelim. Hepsi gelsin. Biz buradan veya buradan hangi veriyi seçiyorsak onun belirginleşmesini sağlıyor. Ben şu anda boyamayı seçtim ancak enjeksiyon yeşil olarak görünüyor. Çünkü seçtiğimiz verinin dışında kalan verileri gösteriyor bu. Ve dikkat etseniz montajı göstermiyor çünkü montajda değer yok. Tekrar bu seçiliyken seçenekler sağ klik değiştir diyorum.
Şunu temizle diyorum. Ve şuraya gidiyorum. Veri içermeyen seçilmemiş üye. Bu da seçtiğimiz verinin dışında kalan verilerden biri veya birkaçının boş olduğu, yani data tablosunda karşılık olarak hiçbir verinin olmadığı format. Biçime geliyorum. Koyu mavi yapıyorum. Tamam diyorum. Burada da seçilmediği için direkt montajı gösteriyor. Şöyle yapalım. Boyaneyi de silelim şuradan. Daha net görelim şimdi. Şimdi iki tane sadece enjeksiyonda şey var. Değer var. Tabii şuradan yenile diyeceğiz. Şimdi bakın. Hem boyane hem montaj veri olmadığı için gösteriyor. Artık hangisine geliyorsam onun tam tersi olan değeri renklendiriyor. Tekrar bunu seçiyorum. Seçeneklere geliyorum. Sağ klik, değiştir. Şunu temizle diyorum ve şimdi veri içeren seçilmiş öğenin üzerine gelindi. Aslında tanımdan da çok net anlaşılacağı gibi data tablosunda veri ya da değer olan ve dilimleyici üzerinde seçilmiş olan butonun üzerine gelindiğinde oluşan format. Biçim diyorum. Koyu yeşil diyorum. Tamam. Tamam diyorum. Şu anda ben şunu bir açayım hepsini. Şu anda enjeksiyonda sadece değer var. Diğerlerinde yok. Buradan bir değer ekleyelim şuna. Yenile diyelim. Bakın. Boyane ve enjeksiyon. Hangisinde değer varsa onu gösteriyor. Montajda bakın göstermiyor. Hangisinin üzerine gelirsem de ona renk veriyor. Tekrar seçiyorum. Seçenekler. Sağ klik, değiştir. Bunu temizliyorum. Şuraya geliyorum. Veri içermeyen seçilmiş öğenin üzerine gelindi. Seçtiğimiz verinin değer olarak boş olduğu, yani data tablosunda karşılık olarak hiçbir verinin olmadığı butonun üstüne gelindiğinde oluşan format. Biçime giriyorum. Dolgudayım. Bu sefer sarı yapalım. Tamam diyelim. Şimdi burada değer olmayan tek hat montaj hattı, bakın. Üzerine geldiğimde diğerlerinde herhangi bir şey yapmazken montajın üzerine geldiğimde sarı oluyor. Tekrar buraya geliyorum. Değiştir diyorum. Şunu temizle diyorum. Ve şuraya veri içeren seçilmemiş öğenin üzerine gelindi. Bu seçenekte de data tablosunda değer olan ve dilimleyicide seçilmemiş olan butonun üzerine gelindiğinde oluşan format. Biçime geliyorum. Kırmızı diyorum. Tamam diyorum. Dikkat ederseniz burada değer olmayan hattı seçtim. Montaj. Diğerlerinde veri var ve bunların üzerine geldiğinde renk kırmızı oluyor. Tekrar açalım. Bunu seçiyorum. Sağ klik, değiştir. Ve son olarak veri içermeyen seçilmemiş öğenin üzerine gelindi. Değer olarak boş olan, yani data tablosunda karşılık olarak hiçbir verinin olmadığı seçilmemiş butonların üstüne gelindiğinde oluşan format. Biçim diyorum. Bu sefer mor diyelim. Şimdi ben burada enjeksiyon, yani veri olanı seçtim. Montaja geldiğimde, veri olmayana geldiğimde dikkat ederseniz mor renge dönüştü. Tekrar hepsini açayım. Seçeyim. Sanırım başka kalmadı. Hepsine baktık. Şuradan seçiliyken temizle diyorum. Tamam diyorum. Şuradan da aslında varsayılan formatlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Direkt değiştiriyor. Dilimleyici üzerine sağ klik. Bir de şunlara bakalım. Buradan sıralamaları var. A'dan Z'ye, Z'den A'ya. Çoklu seçim dediğimiz hat dediğimiz şurası. Rapor bağlantıları dediği şu anda bu özet tabloya bağlı. Bunun adı Pivot Table 1. Buna bağlı. Şuradan bağlantıyı kesebiliyorsunuz veya bağlantıyı tekrar yapabiliyorsunuz. Tamam. Hat öğesini kaldır dediği buradan tamamen dilimleyici kaldırıyorsunuz. Makro atayabiliyorsunuz. Boyut ve özelliklerini değiştirebiliyorsunuz buradan. Konumu ve düzeni değiştirebiliyorsunuz. Sütun sayısını, bu önemli bir detay. Sütun sayısını buradan artırabiliyorsunuz. Eğer sütunlar çoksa bu şekilde yapabiliyorsunuz. Dilimleyici ayarlarında ise burada formüllerde kullanabileceğiniz adı var. Hat 8 olarak geçiyor burada. Görüntü olarak, yani şunu kaldırdığımda artık hat dilimleyici başlığı görünmeyecek. Yine buradan sıralayabiliyorsunuz. Özel liste kullanabiliyorsunuz sıralama esnasında. Veri içermeyen öğeleri, mesela ben buradan montajı gizletebilirim. Ve buradan da istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz.
Dilimleyicilerle ilgili anlayacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.